Merhabalar hepinize, Ribeyon'un mutfağına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Bugün yine tatlı bir tarifle karşınızdayım. Bir çikolatalı ve bir de vanilya ve limon aromalı bir kek yapacağız beraber. Çöpte kek bunun ismi. Son zamanlarda çok yapılan tariflerden bir tanesi. Çocukların da çok seveceğini umuyorum. Bugün ilk defa yapacağım yine. Hadi başlayalım çünkü ben sonucunu merak ediyorum. Öncelikle çikolatalı kek tarifini veriyorum. Bunun için 170 gram yumuşamış katı yağını bir mikserde çırpıyorum. İçerisine 125 gram şeker, 1 tatlı kaşığı şekerli vanilin veya vanilin aroması da olabilir ve 1 tutam tuzu ekliyorum. Ve bu karışımı kremleşinceye kadar çırptırıyorum. Bakın, şöyle ekmeğe sürülecek kremsi bir kıvam aldı. Şimdi bu karışımın içerisine 3 tane yumurtayı teker teker ekleyeceğim. Bir yumurtayı ekledikten sonra 5 dakika kadar çırptırıyorum ve diğer yumurtayı ekliyorum. Bu işlemi tüm 3 yumurta için yapıyorum. Bir kapta 180 gram beyaz unu, 1 tatlı kaşığı kabartma tozunu, 30 gram ki bu 2 yemek kaşığı yapıyor şekersiz kakao tozunu birleştiriyorum. Ve bu kuru malzemeleri karıştırıyorum. Sonra krem karışımının içerisine kuru malzemeleri eleyerek ekliyorum. Ki kekimiz biraz havalı olsun diye hep elemekte fayda var kuru malzemeleri. Genel bir bilgi vereyim. Tariflerle ilgili malzemeleri ve ek bilgileri videoların açıklama kutusunda da ayrıca bulabilirsiniz. Makineyle tekrar çırptırmadan önce kuru malzemeleri bir spatula yardımıyla tekrar alttan karıştırıyorum. Ve sonrasında daha iyi karışsın diye de miksere devrediyorum işi. İstediğim kıvama getirebilmek için içerisine 2 yemek kaşığı süt ilave ediyorum. Bu arada çikolata tadını arttırmak için bir miktar göz kararıyla damla çikolata ekliyorum. Bakın kıvamı bu şekil oldu. Kremsi fakat akıcı olmayan bir kıvam. Benim elimde yağlamak için bir yağ spreyim var. Bu şekil yağlıyorum ve pastayı rahatça kalıptan çıkarabiliyorum daha sonra. Elimizde böyle bir spreyimiz yoksa ki ben tesadüfen aldım, klasik yolla yağlayıp unlayabiliriz kalıbımızı. Bu arada kalıbım 20 cm çapında ve malzemeler de ona göre ayarlı. Eğer 26 cm kalıp kullanmak istiyorsanız malzemeleri hesaplayarak arttırmanız gerekecek. İleride 26 cm kek kalıbı için bir çikolata kek tarifi de ayrıca paylaşırım. Yalnız bu çikolatalı kek çok havalı, yumuşacık bir kek olmayacak çünkü çubuk batırdığımızda kekin dokusunun sıkı kalması gerekiyor. Evet, çikolatalı kek hamuru pişmeye hazır. Şöyle kenarda beklesin biraz. Vanilyalı beyaz kek hazırlığını yapıyorum ve bunun için limon kabuğunu rendeliyorum. Bu kekin işlemi çikolatalı keke benziyor. Temel prosedür aynı aslında, yalnız malzemelerde biraz farklılık olacak. Bu kek için 200 gram katı yağ, 150 gram şeker, 2 tatlı kaşığı şekerli vanilin ve 1 tatlı kaşığı şekerli limon tozu ekliyorum. Şekerli limon tozu bulamazsanız hiç önemi yok. İçine biraz fazlaca limon kabuğu ekleyebilirsiniz. Bu aşamada çikolatalı kekte olduğu gibi yumurtaları bir bir karışıma ekliyorum. Sıra kuru malzemelere geldi. 200 gram beyaz unu ve 1 tatlı kaşığı kabartma tozunu karışımın içerisine eleyerek ekliyorum.
Buyurun, şöyle bir akıcı krem kıvamına geldi. Çok sıvı değil, katı da değil. 20 santimetre çaplı kalıbımı yağlıyorum. Ve krem hamurumuzu içine döküyorum. İçindeki havalar çıksın diye şöyle tabana vuruyorum. Kolaylık olsun diye 2 sıvı kek hamurumuzu beraberce önden 180 derecede ısıtılmış fırına sürüyorum. İkisini 170 derecede fan ayarda pişiriyorum. Bu keklerin pişme süreleri aynı değil. Bıçak ucuyla kontrol ederek aldım fırından, o yüzden biraz çizik gördünüz. Beyaz kekin 45 dakika, çikolatalı olanın 1 saat kadar. Şimdi keklerin üzerini, yani yüzeylerini düz olsunlar diye bir kesici ile kesiyorum. İnce kesmeye özen gösteriyorum, kekten çok gitmesin diye. Kesmek için uzun düz bıçak da kullanabilirsiniz. Bu arada kekin üzerini süt damlatarak hafifçe ıslattım. 8 eşit parçaya böldükten sonra çubukları batırıyorum. Artan üst tabanları atmıyorum. Top kekler yapmak için kullanacağım birazdan. Malzemelerde fark olduğu, örneğin kakao içermediği için dokusu daha farklı bu kekin. Aynı şekilde çubukları ortadan yavaşça batırıyorum. 2 tane 200 gram kadar çikolatayı parçalara kesiyorum. Yoğun çikolata tadı versin diye bitter çikolata karıştırıyorum. Su buharında çikolataları benvari usulü eritiyorum. Kekleri beyaz çikolata ile de kaplamak istediğim için beyaz çikolata eritiyorum. Bu şekilde arzuma göre kekleri çikolatalarla beziyorum. Gördüğünüz gibi bir kısmını beyaz çikolata ile, diğer kısmını da kakaolu kahverengi çikolata ile kaplıyorum. Kendime göre değişik motiflerle süslüyorum. Burada da sizin her motifi kullanmanız serbest. Kendinize göre süsleyebilirsiniz kendi keklerinizi. Keklerimizi süslemek için evde bulduğumuz her şeyi kullanabiliriz. Arta kalan doğum günü şekerlerini veya arta kalan çikolataları. Gördüğümüz üzere keklerin üst tabanları artmıştı. Onları un haline getirip içerisine 2 yemek kaşığı reçel ekliyorum. İstediğiniz reçelleri kullanabilirsiniz, yalnız taneli olmasınlar. Şöyle küçük toplar halinde şekillendiriyorum. Yakından gösteriyorum şöyle ufak topumuzu. Evde kendim pralinler, yani lokmalık çikolatalar yapmak için birkaç aletim var. Fakat bu çikolataları yapmak için kesinlikle özel aletlere gerek yok. Kolaylık olsun diye kullanıyorum. Üzerlerine beyaz çikolata ile motifler veriyorum. Biraz süslüyorum. Birkaç saat buzdolabında bekletiyorum. İşte sonuç bu. Tatlı sevenlerin kesinlikle reddedemeyeceği bir görüntü ve lezzet. Özellikle çocukları sevindirmenin çok güzel bir yolu. Ne dersiniz? Bu seferlik bu kadar. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.